Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine evde kolay bir şekilde yapabileceğimiz muhteşem tarifler hazırladım. Önce süt kaymağından krema yapacağız. Kremadan mascarpone ve smetana hazırlayacağız. Buyurun yapımına geçelim. Krema, mascarpone ve smetana yapabilmek için süt kaymağına ihtiyacımız var. Peki süt kaymağını nasıl elde edeceğiz? Hemen onu sizlere anlatmak istiyorum. Çiftlikten almış olduğumuz sütü kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 7-8 dakika kadar fokurdatarak böyle bir kepçe yardımıyla havalandırarak kaynatalım. Sonrasında ocaktan alıp oda ısısına gelmesini bekleyelim. Oda ısısına geldikten sonra üzerindeki kaymağa zarar vermeden dikkatli bir şekilde buzdolabına alıp bir gün boyunca, yani 24 saat boyunca buzdolabında ağzı açık bir şekilde bekletmemiz gerekiyor. Sonrasında kaymak tutan bu sütü dolaptan alıp üzerindeki kaymağı bir saklama kabının içerisine aktararak her defasında kaymaklarımızı kabın içine alıp derin dondurucuda muhafaza etmemiz gerekiyor. Kaymak çok hassas bir ürün olduğu için 2 gün içerisinde ekşime yapabilir. Kaymağı alır almaz hemen saklama kabına alıyoruz ve derin dondurucuda muhafaza ederek biriktiriyoruz. Ben şu anda 20 litre sütten elde etmiş olduğum kaymaklarla tarifler hazırlayacağım. Hem derin dondurucuda biriktirmiş olduğum kaymakları hem de şu anda sütün üzerindeki olan kaymakları bir kabın içerisine alıp ilk etapta krema yapmayla tariflerimize başlayacağız. Krema yapmak için sadece süt kaymağına ihtiyacımız var. Sizler de çok şaşıracaksınız. Evde süt kremasını kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu arada aldığımız sütün kalitesine göre, yani yağ oranına göre biriktireceğimiz kaymakların miktarlarında farklılık olabilir. Eğer kullandığınız süt yağlı ve güzel bir süt ise o zaman kaymak miktarı da fazla çıkacaktır. Ben şu anda toplamda 20 litre sütten elde etmiş olduğum kaymaklarla tariflere başlıyorum. Bütün kaymakları kaba alıp güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı süt ilave edeceğim. Kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Sütü ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ben bu kaymağı mascarpone ve smetana yapımında kullanacağım için çok sıvı olmasını istemiyorum. Katı kıvamlı bir krema hazırlayacağım. Eğer sizler tatlılarda ya da yemeklerde kullanmak için krema hazırlayacaksanız süt miktarını biraz daha arttırmanız gerekiyor. Ortalama 1 su bardağı kadar süt ilave etmeniz gerekiyor. Süt eklemiş olduğum kaymağın hepsini robotun içerisine aktarıyorum ve kremamızı yapmaya başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Robotu çalıştırdıktan sonra maksimum 40 saniye kadar robotu çalıştırmamız gerekiyor. Bu sürenin üzerine çıkmayalım lütfen. Eğer bu sürenin üzerine çıkarsanız bu defa krema değil de tereyağı yapmış olursunuz. Bunu istemiyoruz. Biz şu anda krema yapmak istiyoruz. Robotu çalıştırmaya başladıktan sonra her 10 saniyede bir kıvamına bakın, sonra tekrardan çalıştırın. Ortalama 30-40 saniye civarında kremamız hazır oluyor zaten. Ben şimdi hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Başta da dediğim gibi ben biraz katı kıvamlı bir krema hazırlamak istediğim için süt miktarını az ekledim. Eğer sizler tatlı yapımında ya da yemeklerde kullanmak için hazırlayacaksanız bunu bir yarım çay bardağı değil de 1 su bardağı kadar süt ilave edip kremanızı o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve kremamız hazır. Bu kremayı bu aşamadan sonra dilediğiniz tatlılarda, yemeklerde kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde evde kremamızı hazırladık. Bu arada kremanın raf ömrü çok uzun değil. 2-3 gün içerisinde tüketmek gerekiyor. Eğer uzun vadede tüketmeyecekseniz porsiyonluk bir şekilde kaplara alıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İlk tarifimizi yaptık, kremamızı hazırladık. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu kremadan ikinci tarifimiz olan mascarpone'un yapımına geçiyoruz. Mascarpone için 600 gram kremaya ihtiyacımız var. Bu arada dilerseniz hazır kremalarla da mascarpone'u yapabilirsiniz.
600 gram kremayı tencereye alıp kenara aldıktan sonra geriye kalan bu kremanın da üzerini kapatıp buzdolabına alacağım. Dışarıda kesinlikle bekletmeyelim. Bununla da smetana hazırlayacağız. Şimdi de hemen ikinci tarifimiz olan mascarpone'u yapmaya başlayalım. 600 gram kremanın üzerine 1 su bardağı sütü ekleyip bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştıralım. Mascarpone yapmak için 3 malzemeye ihtiyacımız var. Bunlar krema, süt ve limon suyu. Eğer kullandığınız krema çok sıvı bir kıvamdaysa ekstradan süt ilave etmenize gerek yok. Ben biraz daha açmak istediğim için süt ekledim. Ortalama 10 yemek kaşığı kadar da limon suyuna ihtiyacımız var. Ben şöyle çay bardağına aldım. Çeyrek çay bardağı kadar limon suyu diyebilirim. Bir adet limondan çıkan suyun hepsini kullanıyorum. Şimdi bu hazırladığım kremayı ocağa alıyorum ve termometreyi 85 dereceye ayarlayarak pişirmeye başlıyorum. Malzememiz çok az olduğu için çok kısa bir sürede ısınacaktır. Ocağın başından ayrılmadan sürekli karıştırarak orta ateşte 85 dereceye gelene kadar kremamızı ısıtmamız gerekiyor. Bu arada hazırlamış olduğumuz limon suyunu kenarda bekletiyoruz. Bu aşamada kullanmayacağız. Kremamız 85 dereceye geldikten sonra limon suyunu ilave edip güzelce karıştırıp mayalanmaya bırakacağız. Maya olarak limon suyunu kullanıyoruz. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Kremayı ocağa aldıktan sonra ocağın başından ayrılmadan orta ateşte sürekli karıştırarak 85 dereceye gelene kadar ısıtmamız gerekiyor. Eğer karıştırmayı bırakırsanız krema tencerenin dibine yapışacaktır ve istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Zaten malzememiz çok az, kısa bir sürede 85 dereceye gelecektir. 85 dereceye gelen kremayı hemen ocaktan alıyorum ve hazırda bekleyen limon suyunu kremanın içerisine ekleyip hiç durmadan ortalama 1 dakika kadar güzelce karıştırıyorum. İyice homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmamız gerekiyor. Limon suyunu ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve üzerine ince bir mutfak bezi örtüp artık kenarda mayalandıracağım. 3-4 saat kadar mayalandırmamız gerekiyor. 3 saatin sonunda kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Sizler de kontrol edin. Gerekirse 4 saat bekletebilirsiniz. Şimdi sizlere hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde olmalı. Görmüş olduğunuz gibi suyu dibe çökmüş ve peynirler yüzeye çıkmış durumda. Şimdi hemen bunu süzmeye başlayacağız. Süzmek için bir adet peynir süzeyine ihtiyacımız var. Mutlaka bir bezle bunu süzmemiz gerekiyor. Normal süzgeçle süzme işlemi yapamayız. Normal süzgecin üzerine bez süzeyi yerleştirdikten sonra mayalanmış olan mascarpone'un hepsini süzeye alalım. Bu arada bez süzeyi kullanmadan önce mutlaka ıslatalım, sonrasında kullanalım. Eğer ıslatmadan kullanırsanız beze yapışacaktır. Bu da bizim işimizi zorlaştırır. Bütün mascarpone'u süzeye aldım. Şimdi süzülmesi için buzdolabına alacağım. Ortalama 5-6 saat kadar süzme işlemi yaptırmamız yeterli olacaktır. Ama bu işlemi dışarıda yapmıyoruz kesinlikle. Buzdolabında süzelim ki mascarpone'umuz ekşimesin. 5 saat kadar buzdolabında süzme yoğurt yapar gibi süzdürdüm. Şimdi hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Sizler de kıvamına bakın. Eğer sıvı bir kıvamdaysa biraz daha bekleyebilirsiniz. Artık mascarpone'umuz hazır. Şimdi hemen bir kabın içerisine aktarıyorum. Mascarpone peynirinin kıvamı tamamıyla süzme işlemine bağlı. Eğer 2-3 saat kadar süzdürürseniz
daha sıvı bir kıvamda olur. Uzun süre süzme işlemi yaparsanız katılaşır. Sizler dilediğiniz kıvamda mascarpone peynirinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben bu mascarpone'u tatlı yapımında kullanacağım için sıvı olmasını istemedim. Çünkü tatlının sulanmasını istemiyorum. O yüzden 5-6 saat kadar süzdürdüm. Dilerseniz 3-4 saatte süzdürebilirsiniz. Geriye kalan bu suyu da, yani mascarpone'dan geriye kalan bu suyu da dökmüyorum. Bunu bir kavanoza alacağım. Sonrasında ekmek hamurunda kullanacağım. İkinci tarifimiz olan mascarpone peynirini de yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde ev ortamında mascarpone hazırlayabiliyoruz. Saklama kabına aldıktan sonra kapağını kapatıyorum ve buzdolabında bekleteceğim. Ben bu arada geriye kalan kremayla smetana hazırlamaya başlayacağım. Sonrasında bu mascarpone'la da yine sizler için muhteşem bir tiramisu tarifi hazırlayacağım. En orijinal tiramisu yapacağız. Dediğim gibi geriye kalan bu suyu da kavanoza alıyorum. Çok az olduğu için bununla bir tarif çekmeyeceğim. Ekmek hamurunda kullanacağım. Sizler de kesinlikle dökmeyin. Bunu ekmek ya da poğaça yaparken kullanabilirsiniz. Şimdi de geriye kalan kremayla 3. tarifimiz olan smetananın hazırlığına başlayalım. Smetana için sadece 2 malzemeye ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi süzme yoğurt, ikincisi de krema. Süzme yoğurdunu da ben evde kendim hazırladım. Dilerseniz hazır süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Hatta hazır süzme yoğurt ve hazır krema kullanarak da bu tarifi yapabilirsiniz. Süzme yoğurdun hepsini kabın içerisine aldım. Bu arada tartarak gidiyorum. Ölçü olarak birebir ölçü kullanmamız gerekiyor. Yani 200 gram süzme yoğurt kullanacaksanız 200 gram da krema kullanacaksınız. Dilerseniz daha az miktarlarda da bunu denemek için yapabilirsiniz. Ben geriye kalan bütün kremayı kullanmak istediğim için o miktarda süzme yoğurdu ekledim ve her iki malzemeyi kabın içerisine alıp mikser yardımıyla ortalama 4-5 dakika boyunca mikserin en yüksek devrinde karıştıracağım. Dikkat ederseniz malzemelerimiz kabın yarısına kadar geldi. Şimdi biz bunu çırparak köpürteceğiz ve bütün kabı dolduracak. Buna lütfen dikkat edelim. Sizlere en son olması gereken kıvamını göstereceğim. Şimdi sizlere smetananın ne olduğunu da anlatmak istiyorum. Süt ürünlerinden elde edilen muhteşem bir yiyecek. Genelde Rusya taraflarında ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda bu yapılan ve çokça tüketilen bir üründür. Ama Türkiye'de çok bilinmiyor. Çok kolay bir şekilde ev ortamında hazırlayabilirsiniz. Hatta bunu ekşitip ekşi krema olarak da hazırlayanlar çok fazla. Bunun kullanım alanları neresi? Özellikle kahvaltıda bal ve reçelle çok fazla tüketiliyor. Çorbalarda, salatalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve hafif bir yiyecek. Bunu aynen yoğurt yapar gibi mayalayarak yapıyoruz ve ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Ben bu tarifi sürekli evde yaparım ve biz genelde bunu kahvaltıda tüketiriz. Çocuklar kahvaltıda bunu tüketmeyi çok seviyor. 4-5 dakika boyunca güzelce karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse kabından taşacak gibi. Şimdi üzerini düzelteceğim ve bir streç film yardımıyla kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Hazırlamış olduğumuz bu ürün çok sağlıklı bir ürün. Bunu biz şimdi fermente edeceğiz. Şöyle açıklayayım. Kremamız pastörize edilmiş sütten hazırlanmıştı ama fermente olmamış. Yoğurdumuz fermente olan bir ürün. Şimdi biz fermente olan yoğurtla pastörize olan bir ürünü karıştırıp mayalandıracağız ve ortaya fermentasyonu gerçekleşmiş muhteşem bir ürün çıkarıyoruz. Yani bağırsak sağlığı için de çok çok faydalı. Bu tarifi bebeklerinize de gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Normalde kremayı ilk 1 yaşına kadarki süreçte bebeklere yedirmekte sakınca olabilir. Bağırsaklarına rahatsızlık verebilir. 1 yaşından sonra vermek gerekiyor. Ama bu tarifi bebeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.
Üzerini streçle kapattıktan sonra buzdolabına alıp bir gün boyunca buzdolabında mayalandırdım. Dilerseniz bunu dışarıda da mayalandırabilirsiniz. Dışarıda mayalandırırsanız hafif ekşimsi olur. Ekşi krema tarzında bir şey yapmak istiyorsanız dışarıda yoğurt mayalar gibi 4-5 saat mayalamanız yeterli olacaktır. Ama ben ekşimesini istemediğim için buzdolabında bir gün boyunca mayalandırdım. Ve bir günün sonunda smetanamız hazır. Kıvamına lütfen dikkat edin. Köpük köpük muhteşem bir ürün elde ettik. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle favori tarifleriniz arasına girecek. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer mayalanmayı dışarıda yapmak istiyorsanız 4 saat kadar dışarıda bekletin. Sonrasında buzdolabına alıp 4 saat kadar da buzdolabında dinlendirin. Daha sonra da tüketebilirsiniz. Dediğim gibi ben ekşi olmasını istemediğim için hiç dışarıda bekletmedim. Bir gün boyunca buzdolabında mayalandırdım. Ve tariflerimiz artık hazır. Hem mascarpone'un hem de smetana'nın son halini sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu mascarpone'dan orijinal bir tiramisu tarifi hazırlayacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Beklemede kalın. Bu arada mascarpone'un raf ömrü ortalama bir haftadır. Bir haftadan uzun bir süre buzdolabında bekletmeyin kesinlikle. Eğer uzun vadede tüketecekseniz porsiyonluk bir şekilde kaplara alıp derin dondurucuda muhafaza edin ve dilediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Bu arada mascarpone'u sadece tatlılarda değil kahvaltıda bal ve reçelle beraber de tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Smetana'nın raf ömrü ise yoğurt gibi. Yoğurt nasıl ki bekledikçe ekşimeye başlar, smetana da aynı şekilde. Zaten kısa bir sürede tüketileceği için derin dondurucuya atmaya gerek yok. Ama eğer ki uzun vadede tüketilmeyecekse onu da yine porsiyonlayıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Bu arada smetanayı tatlı yapımında da kullanabilirsiniz. Özellikle cheesecake'lerde çok güzel oluyor. Bugün de tariflerimizin sonuna gelmiş olduk. Elimden geldiğince sizlere bütün detaylarını ve püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Ne yaptık bugün? Önce süt kaymağından krema yaptık. Kremanın bir kısmıyla mascarpone, bir kısmıyla da smetana yaptık. Hem de ev ortamında çok kolay bir şekilde. Bu tarifleri deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Çünkü yorumlarınız benim için çok önemli. Ayrıca aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda mutlaka yazın. Gördüğüm anda dönüş sağlarım. Mascarpone'umuzu evde yaptık. Evde yapmış olduğumuz mascarpone'la orijinal tiramisu yapacağız şimdi. Kıvamı ve lezzetini sizlere anlatamam. Hemen yapımına geçelim. Tatlının yapımına bisküvileri ıslatmak için kahvemizi hazırlamakla başlayalım. 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı toz şekeri genişçe bir kaseye alıp üzerine 1 su bardağı kaynar su ekliyorum. Şeker ve kahve eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Ben bisküvileri ıslatmak için granül kahve hazırladım. Siz dilerseniz filtre kahve de hazırlayabilirsiniz. Kahvemizin soğuması gerekiyor. Hemen buzdolabına alıp diğer işlemlere geçiyorum. Şimdi de hemen yumurtalarımızı hazırlamakla başlayalım. 4 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdıktan sonra beyazların üzerine çok az tuz ekleyip mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar karıştırıyorum. Orijinal tiramisu tarifinde yumurtalar pişirilmez, çiğden kullanılır. Ben de sizlere orijinal bir tarif hazırlayacağım. Tabii siz dilerseniz yumurtaları pişirerek de kullanabilirsiniz. Bu tarifte yumurtaları nasıl pişirmemiz gerekiyor? Benmari yöntemiyle pişirmemiz gerekiyor. Kaynamakta olan su dolu bir tencerenin üzerine yumurta kabını koyun. Bir taraftan yumurtalar ısınıp pişerken bir taraftan da karıştırmaya devam edebilirsiniz. Yumurta beyazlarını çok az tuz kullanarak köpük köpük bir kıvama gelene kadar çırpıp kenara bıraktım. Şimdi de sarılarını çırpmaya başlıyorum.
Yumurtaların sarı kısımlarını da toz şekerle çırpacağız. Bu tarifte toplamda 1 çay bardağı toz şeker kullanıyorum. 1 çay bardağı toz şekerden 1 yemek kaşığı kadarını kahve yapımında kullanmıştım. Geriye kalan toz şekeri de 3 defada sarıların içerisine ekleyerek karıştırıyorum. Şekeri birden boca etmeyelim. Her defasında azar azar ekleyerek krema kıvamına gelene kadar yumurta sarılarını karıştıralım. Orijinal tiramisu tarifinde süt, nişasta, un gibi malzemeler yer almıyor. Sadece şekerle yumurtayı çırparken bu aşamada 1 paket vanilya ekleyebiliriz, isteğe bağlı. Ben eklemedim bu defa ama bazen ekliyorum. Eğer seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Yumurta sarılarını krema kıvamına gelene kadar karıştırdıktan sonra tartının üzerine alıp darasını alıyorum ve içerisine 350 gram mascarpone ekliyorum. Mascarpone peynirinin tarifini geçmiş videolarda paylaşmıştım. Dilerseniz bakabilirsiniz. 350 gram mascarpone'u ekledikten sonra şimdi 1 su bardağı yani 200 mililitre krema ekleyeceğiz. Süt kreması. Elinizde hazır kendi yaptıklarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Çünkü krema tarifini de vermiştim. Yoksa benim gibi böyle paket krema da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Krema ve mascarpone'u ekledikten sonra şöyle 1-2 dakika daha karıştırmaya devam ediyorum. Sonrasında içerisine beyaz çırpmış olduğumuz yumurtanın beyaz kısımlarını ekleyerek artık tamamlayacağız. Orijinal tiramisu tarifindeki kullanacağımız malzemelerin hepsi bu kadar. Köpürtmüş olduğumuz yumurta beyazlarını da 3 defada bu karışımın içerisine ilave edelim. Bu aşamada mikseri en düşük devrinde çalıştıracağız. Yani en düşük ayarına getirin ve o köpürtülmüş yumurta beyazlarını azar azar ekleyerek karıştıralım. Dediğim gibi yumurta beyazlarını da tek seferde değil 3-4 seferde ekleyerek kremamızı hazırlayalım. Yumurta beyazlarının hepsini ekledikten sonra kabın altında şöyle bir su kalıyor. Onu eklemiyoruz. Onu dökelim. Çünkü kremamızın sulanmasını istemiyoruz. Bütün yumurta beyazlarını ekleyip mikserin en düşük devrinde güzelce karıştırdıktan sonra artık kenara alacağım ve diğer işlemlere geçeceğiz. Kremamız artık hazır. Lütfen kıvamına dikkat edin. Böyle köpük köpük bir kıvamda olması gerekiyor. Kremayı hazırladıktan sonra hiç beklemeden hemen kedi dili bisküvilerini soğutmuş olduğumuz kahveyle ıslatıp tepsiye dizelim ve kremayı üzerine dökelim. Kremayı hazırladıktan sonra beklemiyoruz. Hemen tatlının yapımına geçiyoruz. Ben bu defa sizler için hem küçük bir tepside hem de porsiyonluk olması için küçük kaselerde hazırladım. Siz bunu dilerseniz büyük bir tepside de hazırlayabilirsiniz. Ya da hiç tepsi kullanmadan böyle küçük kaselerde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben sizlere fikir olması açısından hem küçük bir tepside hem de kaselerde hazırladım. Tatlımızı nasıl hazırlıyoruz? İlk etapta kedi dili bisküvilerini kahveyle ıslatıyoruz. Bu arada dikkat edelim, kahvemizin iyice soğumuş olması gerekiyor. Kedi dili bisküvilerini ıslattıp tepsiye dizdikten sonra üzerine kremayı gezdiriyoruz. Sonra tekrar bir kat daha kedi dili bisküvilerini ıslatıp yerleştiriyoruz ve son olarak yine kremamızı en üste gezdiriyoruz. Ben 2 katlı olarak hazırladım. Siz dilerseniz bunu kabınızın derinliğine göre 3 ya da 4 katlı da hazırlayabilirsiniz. Bu da yine size kalmış. Kaselerde hazırlamak için de kasenin alt tabanına çok az kremadan ekleyip yine kedi dili bisküvilerini kahveyle ıslatıp yerleştiriyoruz. Bir kat bisküvi, bir kat krema olarak kasemiz dolana kadar tatlımızı hazırlıyoruz. Tiramisu yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi kullanacağımız yumurtaların taze olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Eğer taze yumurta kullanmazsanız pişirseniz dahi tadı kötü olacaktır. Buna lütfen dikkat edelim.
İkinci bir noktada yumurtaların güzel bir şekilde çırpılması gerekiyor. Beyazların ayrı, sarılarının da ayrı ayrı kendi kuralına göre çırpmamız gerekiyor. Yumurtalar iyice çırpılarak bir nevi pişirmiş oluyoruz aslında. Çiğ köfte gibi düşünebilirsiniz. Çiğ köftede de yoğurarak pişirmiş oluyoruz. Bu da yine aynı şekilde güzel bir şekilde çırpıldığı zaman muhteşem bir sonuç alırsınız. Üçüncüsü de tatlımızı hazırladıktan sonra en az 12 saat boyunca buzdolabında dinlendirmek gerekiyor. Bu tatlı yaparken acele etmeyelim lütfen. Buzdolabında ne kadar uzun dinlendirirseniz tatlınızın kıvamı da o denli güzel olur. Ben tiramisu'yu tam 24 saat boyunca, yani bir gün boyunca buzdolabında dinlendirdim ve buzdolabından çıkarıp üzerini kakao ile süsleyip şimdi sizlere kıvamını yakından göstereceğim. Dediğim gibi ne kadar uzun süre dinlenirse kıvamı da o denli güzel olur. Ve görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir kıvamı var. Gerçekten orijinal bir tiramisu tarifi istiyorsanız bu tarifi mutlaka yapın, farkını göreceksiniz. Evde kendimizin yaptığı mascarpone peyniriyle orijinal tiramisu tarifini yaptık bugün. Emin olun bu lezzeti ancak İtalya'da bulabilirsiniz. Türkiye'de böylesi yok. Dediğim gibi mutlaka yapın, farkını göreceksiniz zaten. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Önce mascarpone peynirimizi yaptık evde. Daha sonra o mascarpone'la orijinal tiramisu'yu hazırladık. Bu tatlıyı deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.